harika bir yelek modeli. Çok basit. Sadece yapmanız gereken videonun ölçü verirken oraya atlamadan dinlerseniz her yaş grubuna göre bu modeli yapabilirsiniz hanımlar. Kullandığım tığ numarası 3 milim ya da 2,5 milim. Eğer eli çok sıkı olan varsa mutlaka 3 milim tığ kullansın ya da 3,5 milim tığ kullansın. Bu desende eli sıkı olursa, eğer sıkı örerseniz bu şekilde güzel düşmüyor. Böyle güzel gevşek gevşek biraz bol örmeniz gerekli. Bu çok güzel bir yelek modeli oldu. Bu elimdeki zaten 2-3 yaş, hatta 4 yaş bile giyebilir. Çünkü bu kravuze kapaklı olduğu için bunun kullanımı çok kolay hanımlar. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Yani bayağı bir geniş model oldu hanımlar. Ama ben 2 yaş diye yapıyorum. Birazcık da çocuk bir 2 yıl giysin diye büyük düşürüyorum. Şu teknik de bu yeleğin daraltma, bollatma sistemi diyeyim, çok güzel bir şekilde yapıyor. İçine eğer bağcık koysaydım bir katman oluşturucu görüntü olacaktı ama bu şekilde yaptığım için ince bir tabak oluştu. Kullandığım ipe gelirsek Polosu Soft Luxe'in ipini kullandım. Bayıldım, mavi tonlarda, indigo mavisi diyorlar. Hemen böyle size 100 gram 250 metre uzunluğunda şöyle renkini gösteriyorum. Renk Color 459 bu şekilde rengi. Bunun internet sitesinden alabilirsiniz. Hemen şimdi ölçü göstereyim. Hanımlar bayağı bir büyük yelek oldu. Yani bunu bilmiyorum ama rahatlıkla 4 yaş çocuk da giyebilir. Ben bayağı bir büyük örmüşüm. Benim elim biraz büyüktür. Bakın 33 diyor ama yani bu tamamıyla yani kilo da alsa, zayıflasa da yani çocuğun çok kolay bir yani kullanışlı bir yelek, istediği gibi kullanabilir. Antipilik özellikle ipleri tercih ederseniz yıllarca tüylenmeden, işte bozulmadan bu örgü yelekleri giyebilirsiniz. Hemen tabii örgüye başlıyoruz. Bu arada başlamadan önce lütfen YouTube kanalıma abone olun. Bu kanaldan devam etmeyi düşünüyorum. Diğer eski ki kanalım çalındığı için pek oraya video yükleyemiyorum. Eski videoları atıyorum. İşte bu kanaldan Allah nasip ederse yeni videolar yavaş yavaş yükleyeceğim. Şimdi hanımlar, burayı güzelce eğer dinlerseniz her yaş grubuna göre, her modele göre bu yeleği ya da hırkayı yapabileceksiniz. Şimdi bu elimdeki mavi olan parça 1-2 yaş aralığında, hatta 3 yaşta diyebiliriz. Çünkü kravize kapaklı olduğu için rahatlıkla 3 yaşa kadar çocuklar giyebilir. Bu elimdeki parça da yeni doğan bebek için yapacağım. Bakın baya bir küçük ve minik bir şekilde çalıştım. Şimdi hanımlar, öncelikle arka yapmaya başlayacağız. Önce arkadan başlayacağız. Çünkü arkaya göre ön kapağını 2 eksik örnek yapacağız. Şimdi arka için bakın, bu yeni doğan sayısı, bu da 2-3 yaş çocuklara göre. Şimdi hanımlar, uzunca bir zincir çektim. Ben gittim bir tane hırkadan, bir penyeden ölçü aldım. O ölçüye göre zincirimi çekip, uzunca bir zincir çekip, bakın burada uzunca zincir çektim. Burada artan zincir. Ona göre o zincirin üzerine örneği kuruyorum. Sizler de eğer bu şekilde yaparsanız çok rahatlıkla modeli yapabilirsiniz. Şimdi bu elimdeki bir tane bebek yeleği. Bu da bir 2 yaş için uygun bir model. Buradan ölçtüğüm zaman bakın 31 santim genişliğinde bir yelek. Yani 31 arka, 31 ön, 62 genişliğinde bir yelek modeli. Şimdi biz de 62 genişliğinde bir yelek modeli oluşturacağız. Ama bu zaten kravize kapak olduğu için bu 62 değil, daha fazladır tabii ki. Şimdi bakın ölçüyorum. Bakın 31 santim genişliğinde zincir çektim. Ama sizler böyle bir 31 değil de 35 santim, işte 40 santim genişliğinde zincir çekin. Onun üzerine örneği kurun ve bedeni ona göre ayarlıyorsunuz. Bakın şimdi benim kullandığım ip biraz kalın bir ip olduğu için
Ve model güzel oldu, güzel düştü. Şimdi şu örnekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane örneğin üzerine kurdum. Ama bu sizde el, ip, tığ farkı gerçekten çok fark ediyor. Bir ablamız var, komşum, ona öğrettim bu modeli. Eli çok sıkı olduğu için zinciri kurdu ama zinciri diyelim bayağı bir 31-35 santim zincir çekti. Örneği kurdu. Buradaki sayı değişti. Burada 13'tü ya. Diyelim onda 16 tane desendi. Çünkü çok inceydi. Çok sıkı dokunmuştu. Yani o kadar çok fark ediyor ki el farkı, tığ farkı, ip farkı. Onun için size diyorum. Gidin kıyafetinizi en ölçüsü alın. Bu sizin için yeterli. Bu modele başlamak için. Diğer örgülerde başka desenler de yapmak istiyorsanız aynı tekniği kullanacaksınız. Bakın güzelce 35 santim olana kadar zinciri çektik, kurduk örneğin. Bu da yeni doğan. Yeni doğan için 25 santim. 25 santim uzunluğunda zincir çektim ve örneği kurdum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 örnek olarak bu örneği ayarladım. Yani bu sizde daha farklıdır. Gidip yeni doğan bir kıyafeti alacaksınız. Ölçeceksiniz. Eğer 20 santimse siz 20 santim değil de 25 santim uzunluğunda zincir çekin ve örneği kurun. Fazla olan zinciri zaten kesip atacağız. İnşallah burayı anlamışsınızdır. Büyük bedenler için de aynı. Mesela bir bayanın beden genişliği kaç santim olsun? Diyelim arkanın sadece genişliği 40 santim. 40 santim olana kadar zincir çekeceksiniz ve örneği kuracaksınız. Yani bir de biraz örgülerde bol geniş olduğu için ona bu hani bolluk payı vermeniz gerekli. Biraz da büyük çalışmanız lazım. Şimdi hemen bu örneği küçük bir zincir çalışmasında size göstereceğim. Bu arada kullandığım tığ numarası beyazda 4 numara. Bunda da 5 numara. Yani 5 numara derken 3 milim tığ, 3 milim. Beyazda kullandığımda 2,5 milim. Bu örnek sıkı örmeye gelmiyor hanımlar. Ne kadar gevşek örerseniz o kadar örnek güzel durur. Çünkü komşumda gördüm sıkı ördüğü için güzel durmadı. Bundaki verdiği bu pofukluk diyeyim. Yani işte bu verdiği bir görsellik onda fazla belli olmadı. Sıkı ördüğü için hem küçük düştü hem de normal düz örgü gibi durdu. Onun için 2,5 milim, 3 milim, 3,5 milim tığ kullanabilirsiniz. Şimdi hemen zincir üzerine örneği kuralım. Yakınlaştıralım. Normal verdiğim sizin istediğiniz hangi sayıysa ona göre zinciri kuruyorsunuz. Önce arkadan başlıyoruz. Böyle uzunca zincir çekiyoruz hanımlar. Şu an arka yapıyoruz. Şimdi mesela diyorsunuz ki elimde kıyafet yok. Ölçü alabileceğim. İnternete yazıyorsunuz işte diyelim 5 yaş bir kıyafetin en ölçüsü çocuk. Arkanın en ölçüsü deyin. Zaten hemen orada ölçüler veriyor. Ben çünkü internetten de bu şekilde yararlanıyorum. Ölçü tablosu internette bulabiliyorsunuz. Şimdi böyle kısa çalışma olsun diye zincir çektim. Tabii sizin ölçünüz ne kadar bilmiyorum. Ona göre modelinizi kurun. Şimdi 1-2 zincir atlıyorum. Üçüncü zincirden girdim. Bir trabzan yaptım. Şimdi hanımlar 1, 2, 3, 4. 4 tane atladım zincir. Şimdi bu bir zincirin içine bakın. Bir trabzan, 2 trabzan, bir zincir. Şimdi aynı noktaya tekrar bir trabzan, tekrar bir trabzan. Tel aldım. Şimdi atlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir atlayarak örneği kuruyoruz. Aynı şekilde bakın bir trabzan,
2, bir zincir, bakın örneği kurmaya başladık. Bakın bu şekilde örneği kuruyoruz hanımlar. Zinciri bu arada mutlaka gevşek çekin. Sakın sıkı yapmayın. Eğer sıkı yapıyorsanız 5 tane zincir atlayın mutlaka. Şimdi hanımlar yaptık değil mi? İstediğimiz ölçü oldu. Diyelim 30 santimdi. Mutlaka ölçün. Örneği kurduktan sonra da ölçün mutlaka. 30 santim oldu mu? Hani buradan buraya ölçtüğünüzde 30 santim olduysa örneğimiz kurulmuş demektir. Şimdi geldik. 1, 2, 3, 4. 4 tane atladım ve bir trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir saniye, buna ben Pikachu'sunu vereyim, beni rahat bırakmıyor. Evet, bunları çok seviyor. Sarı renkleri çok sevdiği için Rıfkı'dan kurtulmamız lazım. Al. Al. Bak burada. Atla. Şimdi geldik ikinci sıraya. Bundan sonra bu şekilde yukarı doğru öreceğiz hanımlar. Çok basit zaten. Bak, bir trabzan yapıyorum. Şimdi şu boşluk olan yere aynı şekilde 2 trabzan, bir zincir, şimdi 2 trabzan. Bu örneği yaparken mutlaka gevşek örmeye çalışın. Çok sıkı örüyorsanız 3,5 milim tığ kullanın. Sıkı örmeyin. Sıkı örgüde bu model güzel durmuyor. Komşum yaptığı için oradan biliyorum. Bakın bu şekilde hanımlar, çok basit. Yani o kadar kolay ki bu model. Yani herkes yapar. Küçük çocuklar bile yapar. Yani tığ tutmayı, tığ yapan kişiler rahatlıkla yaparsınız. Hani acemi olanlar özellikle yapar yani. Böyle. Zaten başka örnek de kurabilirsiniz. İlla bu örnek olacak diye bir şey yok zaten. Burada aslında mantık şu: kalıp çıkartarak bir yeleğe model vermek, tasarlamak. Evet. Şimdi bakın böyle geldik. Şimdi 3. sıraya geçiyorum. Aynı şekilde. Yani farklı bir hiç işlem yok hanımlar. Geliyorum, bakın trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim, tabii yukarı çıktım, trabzan yaptım ve bu şekilde hanımlar gidiyoruz. Şimdi bu video uzun olmasın diye artık buraları göstermeme gerek yok. Tıpkı benim gibi yukarı doğru örüyorsunuz. Şimdi bu yeleğe diyeceksiniz ki kaç sıra örelim? Alacaksınız yine hırkayı yeleğe diyelim. Bu yelek crop bir yelek olduğu için buna bakmayın siz. Şimdi bunun ölçüsünü de yapsaydım ben, buradan şöyle biraz uzaklaştıralım. Buradan buraya kadar örecektim. Sonra omuz çıkıntısı yapacaktım. Yani arka yani dibinden bu omuzuna kadar öreceksiniz. Hangi ölçüde yaparsanız yapın, hani uzunluğunu bir modelden alarak yapabilirsiniz. Google'a girin, işte omuzdan etek ucunun işte ölçüsünü alın, diyelim 30 santim. 30 santim olana kadar öreceksiniz. Biz omuz payı olarak sadece bir sıra öreceğiz. O da 1, 2, 3, 4 tane olacak. Şu şekilde göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4 tane grubumuz olacak. Şimdi
Böyle güzel ördük, tamam mı? Bakın mesela bunda ben örmedim. Bunu biraz daha örmem lazım. Yeni doğan olduğu için hemen hemen yani bundan biraz daha. Şimdi bu yelek biraz uzun. İşte bu yeleğin diyelim şuraya kadar öreceğim. Arka kısmına kadar öreceğim. Ondan sonra sadece bir sıra omuz gideceğim. Şimdi hanımlar, omuzu da hemen gösteriyorum. Şimdi hanımlar, arka kısmı ördüm. Bu elimdeki 2-3 yaş için 30 sıra bu desenlerden örmüş oldum. Ama dediğim gibi ip el farkı olduğu için bu durum değişebilir. Size diyelim 25'tir, başkasında 35'tir. Şimdi bu 4 yaş, ya pardon 2-3 yaş olduğu için şu omuzda sadece 4 sıra motif uygulayacağım. Yani 4 sıra bu deseni yapmış olacağım. Sadece bir sıra olacak. Arka omuz detayı olmuş oluyor bu. Şu an birinci yeri yaptık. İkinci kısmı yaptım. Şimdi üçüncü. Ve şimdi dördüncü. Evet. Bakın 1, 2, 3, 4. Toplam 4 tane yapmış oldum. Şimdi burayı şurada tam burada bir tane trabzan yapıyorum ve omuzu bitiriyorum. İpi keselim. Şimdi aynı şekilde de bu yaptık ya, buraya da yapacağız. İpi bu taraftan takıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 diyorum. Ve şuradan başlıyorum. Evet. Şimdi bakın örneğe bu şekilde devam ediyorum. Arkayı bitirmiş oluyoruz. Şimdi 1 yaş yapanlar 4 değil de 3 yapsın. Yeni doğan yapanlar da 2 tane yapsın. Ben 2 tane yaptım. Beyazı şimdi göstereceğim size. Ön tarafı örmüştüm, ben hazırlamıştım. Evet. Şimdi ve bitirdim. İpi kesiyoruz onunla. Evet. Arka komple bitmiş oldu. Şunu böyle bir uzaklaştıralım. Şimdi ön kapak yapmaya başlayacağız. Şimdi ön kapakta da şu şekilde anlatmak istiyorum. Hiç zincir falan sayıya gerek yok. Sadece bakın saydık. Burası kaçtı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıraydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın ön kapak 3 sıra eksik olarak başladım. Sizler de bu kravize yaka olduğu için, kravize yelek olduğu için bakın 1, 2, 3. 3 sıra eksik örnekle başladım. Yani bu şekilde ön kapağı ayarlıyorsunuz. Bakın 1, 2, 3 sıra eksik. Diğerini de aynı şekilde 3 sıra eksik şekilde örüyorsunuz. Yani bu iki kapak zaten eşit olacak. Şimdi bakın böyle üst üste geldiği zaman burada da zaten lastik kısmı olacak. Ve gayet de güzel bir ölçümüz oluyor. Mesela yeni doğanda da 2 sıra eksik yaptım mesela. Bu yeni doğanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın yeni doğanda da 2 sıra eksik ördüm. Mesela biraz daha büyük yaş gruplarında
buradaki sayı 4'tür mesela. Nasıl diyeyim, 5, 6, 7 yaşlarda 4 sıra eksik yaparsınız. Daha yetişkinlerde diyelim 5-6 sıra eksik yaparsınız. Fazla hani değişmiyor. İster 2, ister 3, ister 4 yapabilirsiniz. Ama yeni doğanlarda bakın 2 sıra, 1 yaşta da 2 sıra yeterli olacaktır. Eksik olarak ön kapağı örmeniz. Şimdi aynı şekilde zinciri çekiyorsunuz. Örneği kuruyorsunuz. Sadece bundan eksik olarak ön kapağı kuruyorsunuz. Yani bu kadar. Şimdi kapağı kestirme yerini göstereceğim size. Beni hiç rahat bırakmıyor bu. Şimdi bu taraf şöyle göstermek istiyorum. Şunu böyle çevirelim. Yeleğimizin düz tarafı burası. İç kısmı burası. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Örneğe başlıyoruz ya kurmaya. Örneğin ön yüzü burası. Dibinden ayarlıyoruz. Şimdi burası böyle. Şimdi burada bu şekilde olacak. Şimdi bu modeli kaç sıra düz ördüm mesela, onu da söylemek istiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi 2-3 yaş yaptığım için 16 sıra dümdüz ördüm. Hiç eksiltme yapmadan. Ama yeni doğanda 9 sıra ördüm. Mesela 9 sıra ördükten sonra kestirmeye devam ettim. Bu 3, 4, 5, 6 yaşlara kadar dediğim sayıya kadar yapın. 15-16 sıradan sonra kestirmeye başlayın. Diyelim 6-7 yaşta işte 17-18, yani biraz böyle fazla şey yapmadan nasıl diyeyim, ondan sonra bak, ondan önce sakın kesmeyin yeni doğanda. Ama mesela biraz yaş grupları büyüdükçe birer sıra fazla örüp kestirmeye başlayın. Daha büyük yaş grupları için de kendinizden ölçü alarak da yapabilirsiniz. Ama fazla zaten burayı diyelim 15 sıra ördüm ya diye her yaş grubunda birer sıra fazla düz örerek ondan sonra kestirmeye başlayabilirsiniz. Şimdi burada şimdi bu elimdeki bu taraf şu an benim sol tarafım, bu da sağ tarafım. Şimdi şu beyazda göstermek istiyorum kestirmeyi. Kestirme çok basit hanımlar. 2 zincir çekiyorum. Şöyle yakınlaştıralım. Geliyorum. Şu an ben sol tarafı kestiriyorum. Zaten fark etmiyor sağ ve solda. Şimdi şu şekilde. Sağ tarafta buradan başlıyoruz. Sol tarafta da buradan başlayacağız kestirmeye. Şu an biz sağ kapağı yaptığımız için şimdi geldik trabzanın birit noktasına. 2 tane teli çıktık. Şimdi tel aldım. Bu boşluk kısmına geldim. 2 tane çıktım. Şimdi 1, 2, 3 tane var. Teli direkt alıyorum. Bu şekilde 2 tane trabzanı 1'e düşürdüm. Şimdi bir zincir çektim. Geldim boşluk kısma. Bakın zaten boşluk kısımdayım. Bakın. Bu şekilde bakın kestirdim. Yani bu desenin bu tarafını yedim. Eksiltmiş oldum. Şimdi hiç kestirme yapmadan dümdüz örüyorsunuz. Sonra buraya geliyoruz. Devam ediyoruz örneğe. Bu şekilde. Bakın. Şimdi bunu böyle gidip gelelim. Şimdi hanımlar bakın geldik. Burası kestirmeydi. Burası düz gidiyoruz. Sakın burada kestirme yapmayın. Şimdi geliyoruz buraya. Zaten bunun yarısı gitmişti. Yarım trabzan, yani bir daha ikinci çıkışı yapmıyoruz. Şu an kestiriyoruz. Şimdi tel aldım. Geliyorum, bakın zaten buranın birit noktası burası. Buraya batıyorum. Yarım çıktım ve kilitledim. Bakın bir ve ikinci kestirmeyi yaptık. Şimdi üçüncü kestirmeye dönüyorum. Aynı teknikle 2 tane zincir çektik. Buraya yarım geldim. Bakın şu boşluğa yarım, bakın kestirdim.
Şimdi bir zincir. Şimdi 2 tane. 1 ve 2. Bu şekilde hanımlar kestirmeleri yapıyoruz. Şimdi bu elimizdeki kapak sağ kapaktı galiba. Bir bakalım. Evet. Sağ kapak. Şimdi gidip geliyoruz. Aynı teknikle birleştiriyoruz kesimi. Şimdi sol kapak için de şöyle şuradan göstermek istiyorum. Bu diyelim sol kapak. Şuradan sökelim. Nasıl yapacağız? Bu sefer şimdi sonunda hani bu deseni yapıyoruz ya, 2 tane yaptık. Şimdi bunu bir yaptım. Geldim. Buraya da batıyorum yarım ve bakın çıktım. Aynı tekniği uyguluyorum. Farklı bir işlem yok hanımlar. Şimdi geldim buraya. Bir yaptım. Boşluğa bir battım. Bakın kestim. Şimdi geliyorum hemen. Burayı bu şekilde tamamlıyorum. Bakın. Şimdi örelim biraz. Şimdi dönüşte tekrar göstereceğim size. Şimdi şunu şöyle yapayım da uzun olmasın diye döneyim. Yani normalde buraya kadar öreceksiniz. Buradan dönüp geleceksiniz. Sonra kestirme yapacaksınız. Ben şimdi video kısa olsun diye dönüyorum böyle. Şimdi döndük geldik diyelim. Şimdi bakın. Ne yapıyoruz? Buraya 2 tane. 1 2. Şimdi bir tane yarım ve bakın buraya batıyorum ve çıktım. Sonra 2 zincir. Sonra yarım. Sonra burayı böyle kilitledim. Hemen bu şekilde bakın aynı işlem. Bakın hemen zaten kestim. Bu şekilde yukarı doğru örüyorsunuz hanımlar. Şimdi kaç sıra olacağını şimdi size göstereceğim. Şimdi bu yeni doğan olduğu için kaç sıra örmüştük bunda? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 20 sıra ördük omuzuyla birlikte. Ön parçayı da aynı şekilde 2 sıra kalana kadar diyelim 23 sıra öreceğim hanımlar. Yani bakın 2 tane omuzluk bırakacağım. Ondan sonra kesmeyi bırakacağım burada. Bakın burada kesmeyi bıraktım. Normal trabzan yaptım. Devam ettim. 2 tane kaldı. Diyelim ki diyeceksiniz ki ben 25 sıra ördüm. Nasıl olacak? O zaman dümdüz yukarı öreceksiniz. Şöyle göstereyim. Bakın burnun gibi. Bakın burada bu normalde 31 sıra ördüm bunda. 1, 2, 3, 4. 4 sıra bakın düz ördüm. Yani komple 31'e tamamladım. Arka 31 sıra olduğu için önü de bakın yukarı doğru örerek tamamladım. Sağ ve sol kapakları da bu şekilde bitirelim. Ondan sonra birleştirmeye geçeceğiz hanımlar. Burayı inşallah anlamışsınızdır. Yani bu şeyi de aynı bu teknik hani dedim ya size bunun ölçüsüne göre ön kapağı da uzatacaksınız. Kestirme işlemi yapacaksınız. Hani kaç sıra omuz istiyorsanız ona göre ayarlayacaksınız. Hani burası 31 olduğu için buradan da şuradan saydığım zaman 31 santim olmak zorunda hanımlar. Kestirme yaptık. Diyelim 4 tane kaldı. Ondan sonra dümdüz yukarı doğru öreceksiniz. Ben mesela 4 sıra ördüm. 31'e tamamladım. Ama bu 6 sıra örüp de 31'e de tamamlayabilirdim. Yani modelim daha büyük olsaydı diyelim. Yani birkaç sıra daha örmek zorunda kalacaktım hanımlar. Bu şekilde. Şimdi ben parçalarımızı bitirelim. Ondan sonra birleştirmeye geçeceğiz. Şimdi hanımlar parçaları ön yüzüne birbirine bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi bakın ön yüzü burası, ters yüzü burası. Bakın trabzanın tersi, ön yüzü burası. Şimdi burayı böyle yerleştiriyoruz. Şimdi omuzları birleştireceğiz. Normal
birleştiriyoruz hanımlar. Böyle bakın eşit bir şekilde zaten. Trabzan tepelerine batıyorsunuz. Sonra bakın şurada zincir çekmiştik ya. Burada da zincir çekmiştik. Oraya boşluğa batıyoruz. Bu şekilde omuzu birleştiriyoruz. Şimdi komple iki omuzu birleştirip gelelim. Ondan sonra hanımlar buradan koltuk altına kadar birleştireceğiz. Şimdi onu da bunları birleştirmeyi burada anladınız. Şimdi koltuk altını birleştirmeyi göstereceğim. Bu koltuk altını birleştirirken çok dikkat edin. Sakın örnekler kaymasın. Bu şekilde düğüm attık. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Bakın. Her sıra birbirinin üzerine denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bakın bu trabzanın tepe noktası. Arkadaki trabzanın da tepe noktasına geldim. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Bak şimdi ikinci sıraya geldim. Tepe noktası. Şimdi tepe noktası. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde yanları da birleştiriyoruz. Mutlaka hani kontrol ederek, dikkatli giderek birleştirin hanımlar. Kolun genişliği tamamen size bağlı. Çok geniş bir kol istiyorsanız diyelim şuradan yapabilirsiniz. Ama normal standart buradan böyle bir 15 santim olacak şekilde buraya kadar birleştiriyorum. Şimdi yanları falan birleştirdikten sonra diğer işlemlere geçelim. Evet hanımlar bakın omuzları birleştirdim. Yanlarını da birleştirdim. Tabii ki kolunu ördüm. Ön hazırlık olsun diyorken bir sinteydi bağcığını yapmaya başlamıştım. Şimdi buraya kolu nasıl yaptığımı göstereceğim. Hemen ipimi ayarlayıp buraya geliyorum. Zaten ipim burada ayarlıymış. 2 saattir ip arıyorum. Şimdi güzel burayı birleştirdikten sonra 2-3 zincir çekin. Çok basit hanımlar. İlk sırada arttırma yapacağız. Şimdi şu boşluklara bakayım bunda kaç batmışım? 5 galiba batmıştım. 2, 4, 6, 2, 4, 5 tane yapmışım burada. Allah Allah. 2, 4, 5. 5 orayı fazla yapmışım. Hiç sıkıntıdayız bir sayıdan. Şimdi bakın boşluklara toplam 5 tane trabzan yapıyorum. Şöyle yakınlaştıralım. Bakın buraya bakın. Şu birit noktasına 1, ortaya 1, tekrar birit noktasına 1. Toplam 3 tane olmuş oluyor. Geldik boşluğa tekrardan 5 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde komple çevresini hanımlar gideceğiz. Şimdi 5 tane yapmamın sebebi fırfır efekti vermek için. Ah ipim bayağı bir karışmış. 2, 4, 5. Evet. Bakın şimdi geldik. Ay, bakın birit noktasına battım, boşluğa battım ve buraya da batıyorum hanımlar.
Şimdi bu kolun komple çevresini aynı bu teknikle gidiyoruz hanımlar. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Evet bakın şimdi ilk sırayı bitiriyoruz. Hani burası eşit gelmesi de sıkıntı değil. Diyelim hani burada arttırma, burada üçlü geldi. Sizde diyelim arttırma geldi. Hiç sıkıntı değil. 3 tane yapabilirsiniz. 5 yerine mesela. Şu fırfır olduğu için sıkıntı değil. Şimdi hanımlar fırfır efektini verebilmek için özellikle şu beşlinin üzerine çifter çifter gitmek zorundayız. Zaten ikinci arttırma bu şekilde oluyor. Daha da arttırma yapmayacağız. İstediğiniz sırada bu fırfır detayını da yapabilirsiniz. İster 2 sırada bitirebilirsiniz, ister 3-4 sırada. Bakın sadece burada çift çift batıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8 ve 10. Şimdi geliyorum birer şu üçlü olan yere de bir trabzan, bakın bir trabzan, bir trabzan. Bu kadar hanımlar. Geldim şimdi beşin üzerine çifter çifter 1 2 1 2. Bakın şimdiden fırfır efekti oluş. Şu üçlüyü mutlaka tek yapın. O üçlü bu şey özellikle efekti de veriyor. Şimdi 5 tane yapıyorum. Çifter çifter yani 10 tane trabzan olmuş oluyor. Şimdi birer birer bakın. 1 1 Bu şekilde hanımlar bakın fırfır efekti oluşuyor. Şimdi diğer kolu göstereyim. Aynı. Ben bir sıra daha trabzan gittim. Sonra sık iğne giderek olayı bitirdim. İster sık iğne gitmeyebilirsiniz de yani tamamen size kalmış. Bu şekilde hanımlar. Bu arada şimdi lastiğe geçeceğiz ama lastiğe geçmeden önce şunu da hazır göstermişim, örmüşüm. Hemen ipi takıyorum. Şuradan şu eklediğim var ya hani şu zincir birleştirdim yani tam koltuk altının birleşim yerinden hemen böyle ipi takıyorsunuz. Bağcık göstereyim de unutmadan çünkü bazen unutuyorum. Böyle bunu şimdi yapmayın. Bunu en son yeleğin bitiminde yapacaksınız. 3. İster ince bir şerit yapın, ister 5 tane kalın genişlikte, isterseniz kordon yapın. Yani tamamen size bağlı. Böyle normal trabzan örüyorsunuz hanımlar. Upuzun, istediğiniz uzunlukta yapıyorsunuz. Bu kadar basit hanımlar. Şimdi kolu da bitirelim. Ben bir sıra daha gideceğim ve sık iğne gidip tamamlıyorum. Sizler isterseniz 2 sırada da bitirebilirsiniz. Mesela burada bir yeni doğan yapmıştım. 2 sıra gidip sık iğne yaptım mesela. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra şu lastik yerini anlatacağım size. Yani yeleğin bütünleyici, tamamlayıcı parçası bu lastik yeri. Onu göstereceğim. Şimdi hanımlar bakın yeleğin güzelce çevresine gideceğiz. Şu arka ortasından tam arka ortasından ipi taktım, zincir çektim, geldim. Bakın şu boşluklara üçer tane batacağız. Bir de şu 2 tane trabzanın tam ortasına bir tane batacağız. Yani şöyle şimdi burada da göstereyim. Şu boşluklara 3 tane trabzan. Bir de şu orta kısmına bir tane trabzan yapacağız. Yani toplamda 3 toplamda 4 tane trabzan olmuş oluyor. Bunları bu şekilde yapıyorsunuz. Bakın ben güzelce 2 zincir çektim. Buraya 2 tane yaptım. Çünkü bitirirken buraya bir trabzan yapıp bitireceğim. Bir trabzan yaptım. 3 tane trabzan. Böyle doldura doldura geldim. Sonra köşeyi döndüm. Şimdi size diğer köşe tarafında göstereceğim. Geldim güzelce ördüm omuza. Bakın buralarda hiç arttırma yapmadım. Şurada arttırma yaptım. Şimdi buradaki yaptığım işlemi aynı buraya yapacağım. Video fazla uzun olmasın diye önden buraya çalıştım. Burayı göstereceğim size nasıl yaptığımı. Şu arka
ense kısmını da göstermek istiyorum. Onun için video mecbur çekecektim. Geldik, bakın trabzanın birit noktalarına batıyorum. Şu an 3. ipimi taktım. Yakınlaştıralım. Şimdi şurada hani bu iki trabzan arasında bir zincir var ya, oraya boşluğa batıyorum, bir trabzan yapıyorum. Hani burada da eksiltme arttırma yapmıyorum hanımlar. Bu boşluğa mecburen bir tane yapacaksınız çünkü sıkı olur. Devam ediyoruz. Şimdi zaten önce siz burayı bir dinleyin, ondan sonra örün hanımlar. Şimdi bakın, omuz kısmına geçiyoruz. Burada da birit noktalarına batacağız. Birer birer. Hiç sakın arttırma yapmıyorsunuz. Şimdi yani birit dediğim, şimdi bakın burası birit noktası. Bir de bakın burada trabzan ya bu. Tam trabzanın böyle boşluğa değil de böyle ipini yararak yapın hanımlar. Daha güzel duruyor. Şöyle ortasından geçirin. Bakın birit noktası. Bakın zincir trabzan yapmıştık. Ortaya battım. Birit noktası. Bu şekilde burayı örüyoruz. Şimdi ön yaka kısmı da aynı şekilde olacak. Bakın boşluğa battığım için kötü durdu. Ama ben bunu şöyle zincirlerin içinden geçirirsem daha iyi oluyor. Yani o boşluk görüntüsü oluşmuyor hanımlar. Şimdi bakın omuz kısmını da aynı şekilde, pardon, ön yaka kısmı burası. Burası bağcık olan yer. Aynı şekilde bakın bir birit, bir de trabzan ya da zincir ortası. Bakın şu an birit noktası. Şimdi zincirin ortası. Bakın burası birit noktası. Bu şekilde eğer güzel giderseniz karıştırmadan çok güzel düşer. Şimdi ben şuraya kadar geliyorum. Burası kapak olan yer. Yani şuranın arttırma olacağı yer. Oraya yapacağız şimdi birlikte. Şimdi bakın. Köşe noktası burası. Yani köşe derken kestirmeye başladığımız yer burası. Burada keskin bir dönüş olması için arttırma yapmak zorundayız. Şimdi buraya geldim. Bakın. Şöyle 1 2 3 geldim burun noktaya. Buraya da 1 2 3 buraya da geliyorum. 1 2 3 bu şekilde bakın. Burası bakın ne güzel döndü. Bu arttırma sayesinde burası bu şekilde köşe bir görüntü oluştu hanımlar. Şimdi hiç arttırma yapmadan düz aşağıya doğru örüyoruz. Aynı teknikte bakın birit, trabzan ortası, birit. Bakın bu zincir ve trabzan, zincire batıyorum ortasından. Şimdi böyle öre öre şu köşe noktasına kadar gelelim. Şimdi hanımlar geldik yeleğin, şöyle bir uzaklaştıralım. Yeleğin taban noktasını şimdi döndürelim bunu. Bakın. Şu köşe noktasına geldik. Şimdi buradan dolduracağız, döneceğiz. Bu arada düştüğüm için elim bayağı bir ağrıyor şu an. Merdivenlerden düştüm, azıcık kaydım. Elimi biraz incittim. Ve zor örüyorum şu an. Şimdi geldik. Bir an önce şu videoyu bitirip biraz ara vereceğim örgüye. Şu trabzan olan yere 2 tane yapıyoruz.
Şimdi bak, şuradaki birit noktasına toplam 4 tane trabzan yapıyorum. Burası köşe olduğu için tam böyle köşe şeklinde dönmesi için yapıyoruz. Döndü. 4 tane. Şimdi geldik. Bakın şu boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2, yani ilk başta dedim ya lastiği yaparken 3 tane. Bakın 3 tane yaptım. Şimdi şu bakın trabzanın birit noktasına 1. Şimdi bakın boşluk kısmı. Boşluk kısmına da 3 tane yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde tabanı da örüyoruz. Bu arada isterseniz buradan başlayın, isterseniz yaka kısmının orta kısmından başlayın. Tamamen size kalmış hanımlar. Bunları böyle güzel birleştirdikten sonra düz lastik yapacağız. Lastiği sadece burada göstersem yeterli olacaktır. Komple hiç eksiltme yapmadan lastik yapacağız. Ben şimdi burayı bir tamamlayıp geliyorum. Evet, bakın geldik. Böyle birleştirdim. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi hanımlar, artık bundan sonrası çok kolay. Direkt bakın lastik yapıyoruz. Önden bir trabzan, arkadan bir. Bundan sonra full bu şekilde yapıyoruz. Hiçbir şekilde eksiltme, artırma yapmıyoruz hanımlar. Bu şekilde devam edip komple çevresini döneceğiz. Böyle bir önden bir arkadan, bir önden bir arkadan bu şekilde örerek ister bu sırayla bitirebilirsiniz, isterseniz bir sıra daha lastik formu gidebilirsiniz. Yani bu komple sırayı bitirdikten sonra ikinci sıraya geldiğimizde gene öndekini önden, arkadaki trabzanı arkadan alacağız. Aynı işlemi yapacağız yani. Şimdi bu şekilde hanımlar komple örüyoruz. Şu an gerçekten zor dayanıyorum. Şu elim çok ağrıyor. Şimdi burayı da aynı şekilde geliyorsunuz. Diyelim önden arkadan, önden arkadan yüz yuvarlak bir şekilde düşüyor. Şimdi size örnek göstereceğim. Bakın. Aynı modelin yelek hırka versiyonu. Bakın. Bir önden bir arkadan sırayla geldim, ördüm. Bakın köşe dönüşü bu şekilde oldu. Bakın burası da bir önden bir arkadan, bir önden bir arkadan. Hiç arttırma, eksiltme asla yapmıyorsunuz hanımlar. Bu şekilde komple çevresine gidiyorsunuz. Mesela bu hırkada arka enseden başladım. Şöyle göstereyim. Bakın arka enseden trabzanı komple yaptım. Sonra burada bitirdim. 2 sıraya lastik gitmişim. İster bir sıra, ister 2 sıra, ister 3-4 sıra giderek de yeleğinizi de biraz büyütebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi hanımlar komple lastiği yaptıktan sonra siz bağcıklarını da ekleyin. Bakın şöyle göstereyim. Bakın buradaki bağcın aynısını tam şu köşe noktası döndürdüğümüz, artırma yaptığımız yere yaptım. Şurası yani lastikleri bitirdikten sonra en son bu kemeri yapıyorsunuz. Bakın şu iç kısmını da bakın bu köşe noktasına düğme dikiyorsunuz. Buraya da bunu ekleyeceğiz. Şimdi bunu en son bir bitireyim. Elim biraz daha rahatlar, anlatacağım inşallah. Şimdi hanımlar bakın yeleği bitirdim. Süslemelerimi bu şekilde diktim. Siz istediğiniz süslemi tabii ki yapabilirsiniz. Bakın bu bağcık kısmının da eşit bir şekilde yaptım. Şu iç kısımdaki bunu yapmak zorundasınız. Mesela bebeğiniz zayıf olduğu zaman en sıkı bölgesinden bu şekilde istediğiniz gibi darlama ve bollama ayarlayabiliyorsunuz. Buraya tabii düğme dikilecek. Şimdi bunu nasıl yaptığını hemen gösteriyorum size. Normal bakın ipi takıyoruz. Çok basit. Düğüm atıyoruz.
normal uzunca bir zincir çekiyorsunuz. Yani tamamen size bağlı. Yani 25-30 tane böyle uzun zincir çekiyorsunuz ve normal trabzan yapıyorsunuz. Bu zincirleri güzel dolduruyorsunuz bu şekilde. Bakın bu şekilde zincirleri doldurup buraya gelip bağlıyorsunuz. Bu kadar bu işlem. Şimdi çiçek yapımını anlatacağım sizlere. Evet, yeleğimizin son şekli bu şekilde. Bakın sadece 2 sıra lastik gittim. Hiçbir şekilde eksiltme, arttırma yapmadım. Sırayla çevresine gittim hanımlar. Bu şekilde yeleğimiz bitmiş durumda. Şimdi süsleme bölümüne geçiyoruz. Şimdi hanımlar, toplam 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Geldik birinci zincirden tel aldım, çıkış yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Şimdi tel aldık. Halkanın içine yarım trabzan, bir zincir. Yarım trabzan, bir zincir. Toplam 6 tane bu şekilde yarım trabzan yapıyoruz. Bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi buradan geliyoruz. Trabzanın birit noktasından girdim, birleştirdim. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Toplam 6 tane yaprak oluşturacağım. İsterseniz 5 tane de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şu tel aldım. Bakın hemen şuradaki boşluğa 1, 2, 3, 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya battım. Çıkış yaptım. Şimdi geldim boşluğa batıyorum. Çıkış yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 1, 2. Bakın kaydırdım. Şimdi geliyorum tekrar boşluğa kaydırıyorum ipi. 2 zincir. 1, 2, 3, 1, 2 zincir. Şimdi boşluğa geldim. Bakın bu şekilde yaprakları oluşturuyoruz. İki zincir. Bakın bu şekilde. Şimdi son iki yaprağı da ben hemen yapıp geliyorum. Şimdi bakın burada da şöyle kaydırdım. Son yaprağı şu an yapıyorum. 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp bitirdim. Şimdi şunu böyle yapalım. Kilitledik. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın. Şu zincir ilk başladığımız yer ya. Buradan böyle aldık. Bakın bu şekilde ikinci yaprak için yuva oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi böyle tığın arkasından alıyoruz. Bakın tığı geçirdim. Aslında şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle direkt 1, 2, 3 ve 4. Bir, iki, üç, dört. 1, 2, 3, 4. Toplam 6 tane yuva olacak. 1, 2, 3, 4. Şimdi geldik. 1, 2, 3, 4, 5 ve sonuncuya yapıyoruz. Buraya yaptık. Şimdi burasını şöyle de birleştirdik, bitirdik. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Toplam 5 tane trabzan yapıyorum. Dilerseniz 6 tane de yapabiliriz. Dolu dolu bir yaprak istiyorsanız. Yani 6, 7, 2, 4 ve 5. Şimdi 1, 2 zincir. Aynı teknik. Bakın geldim. Çektim. Bunu yapmamın sebebi yaprağın böyle tane tane düşmesi için.
Geldim, kaydırdım, çektim. 1 2 zincir. Bu şekilde dolduruyorsunuz. Bakın. Tane tane yapraklarımız düştü hanımlar. Dört ve 5. Şimdi diğer yaprakları da tamamlayıp geliyoruz. Zaten çiçeğimiz bitmiş oluyor hanımlar. Şimdi son yaprağa kadar örüp gelelim. Evet, son geldik. Kilitledim ve bitiriyoruz hanımlar. Şunu da şöyle alıyoruz, tamam mı? Şöyle bitiriyoruz. Yaprağımız bu şekilde. Biraz sık ördüm ve 2,5 milim tığ ile ördüm. Yaprağımız küçük düştü. Çiçeğimiz pardon. Ama 3,5 milim, 3 milim tığ ile örerseniz daha geniş ve daha büyük bir çiçek tutar. Ya da sayılarını birer fazla da arttırarak, şu trabzanların sayılarını arttırarak da çiçeği büyük düşürebilirsiniz. Şimdi bunun yaprak kısmına geçelim hemen. Yaprak kısmı da çok basit. Hemen bu kitleme videosu zinciri. Şimdi 1 2 3 4 5 6. Eğer çok büyük istiyorsanız 7 8 9 10 istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi burada ilk bir de sık iğne, ikincisi sık iğne, üçüncüsü yalancı trabzan, dördüncüsü de yalancı trabzan, 5 trabzan. Şimdi 2 zincir. Biraz küçük düştü. 10 tane yapın siz. 2 zincir çekiyorum. Şimdi aynı şekilde trabzan, yalancı trabzan, yalancı trabzan ve sık iğne, sık iğne. Şu tepeden geldim. Birleştirdim. Tel aldım. Şimdi geliyoruz şu orta kısmına, ip yürütüyoruz. Şimdi benim yaprağım biraz küçük düştü ama siz 10 tane yapın. Aynı 2 sık iğne, 2 yalancı trabzan, geri kalanında trabzan yapın hanımlar. Şimdi kilitledim. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Şimdi sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. İsterseniz 7 8 9 10 tane çekelim. 10 taneden yapalım. Daha büyük yaprak düşecek. Şimdi bakın. Bir sık iğne, ikinci sık iğne, birinci yalancı trabzan, ikinci yalancı trabzan, şimdi trabzan, 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 yani istediğiniz boyutta bu yaprağı ayarlayabiliyorsunuz. 2 zincir çekiyorum hanımlar. Çünkü bunu dibine getirmem lazım. Kaydırdım. Şimdi 2 tane zincir. Bakın. Şimdi diğer tarafa geçtim. Aynı şekilde trabzan, trabzan. Yani büyük küçük istediğiniz gibi bu yaprağı yapabilirsiniz hanımlar. Geldik şimdi yalancı. Şimdi de yalancı ve sık iğne, sık iğne, geldik tepe noktasına, birleştirdim, zincir çektim. Şu ortasına da bu zincir yürütmesini yapmak zorundayız. Daha güzel duruyor. Şöyle zinciri yürütüyoruz. Hem temiz bir görüntü oluyor. Hem de bakın gördüğünüz gibi çok basit bir model olmuş oluyor hanımlar ve yaprağımız da bu şekilde olmuş oluyor. Bakın 6'da yaptım ve 10'da yaptım. Ne kadar fark etti. Bu şekilde hanımlar ayarlıyorsunuz ve yaprağı da çiçeğe yerleştirip dikiyorsunuz. Bakın keşke böyle yapsam. Biri büyük biri küçük, mantıklıymış, daha güzel oluyormuş. Bu şekilde hanımlar yaprağımız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizin her beğenmeniz, her yorum yapmanız benim kanalımın bayağı sizler sayesinde büyüyor hanımlar. Şimdi herkese kolay gelsin.